Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Uzun zamandır Hintlerle ilgili video yapmıyordum çünkü pek fazla soru gelmiyordu. Şimdi acemi olan arkadaşların, yeni olan arkadaşların sorduğu soruların içerisinde hayvanlarına hangi yemi kullanıyorsun? Horozlarına. Ben horozlara katrelim dediğim gibi karışık damızlık güvercin yemini kullanıyorum. Artı içerisine mısır ve buğday ekliyorum. Bir de diğer bir soru var. Videonun temel ana başlığı, ana konusu yavru kaçıran acemi yeni başlayan dostlarımız var. Yani yavrularının kaçtıklarını, idmanların büyük bir ihtimalle zamanında olmadığı, hayvanlarının gelişim çağlarını kontrol edemedikleri için, bu bilgilerin sahip olmadıkları için biraz sıkıntı çekiyorlar. Ben bunları şimdi içeriye alıyorum. Size harika bir video, bir içerik yapacağım. Mesela bizim de halımız yerde şu anda. Çalışmalarımız, denemelerimiz, her şey devam ediyor. Ama şu anda ben yavruları hiçbir şekilde denemedim. Benim yavrular Nisan ortası yavrusu, biliyorsunuz. Burada da bu yıl biraz soğuk gittiği için şu anda sadece horozlarla işlem yapıyoruz. Horozlarla çalışıyoruz. Abileriyle, büyükleriyle, bir nesil, iki nesil büyükleriyle çalışıyorum. Maşallah sana. Mart-Nisan yavrularını deneyen arkadaşlar var ve bunlar el sürmeden büyük bir ihtimalle idmansız bir şekilde denedikleri için, biraz da hani acemi oldukları için, bu video biraz acemiler, yeni başlayanlar için. Yavrularınıza çok dikkat edin. Bence yavrularınızı bana soracak olursanız 9. ayından sonra, çünkü 9. ayına kadar, 10. ayına kadar kemik gelişimi devam eder bu hayvanlarda ve özellikle söylemek istediğim bir şey var. Sıfırdan öğretmek, sıfırdan yetiştirmek gerçekten çok böyle dikkat ve özen ister. Benim bu yavrum da sıfırdır. Kesinlikle şu anda sadece günlük 2-3 dakika oyundan başka, yani bununla oyun oynuyorum. 2-3 tane ufak hareket öğretiyorum. Elimden kaçmaması için, ürkmemesi için devamlı elle besleme yapıyorum buna. Ama ben sizler gibi böyle bu şekilde denemiyorum. Hayvan gelişimini tamamladıktan sonra, biraz da burada havalar soğuk olduğu için üşütmek de istemiyorum horozlarımı ya da yavrularımı. Şurada karşıda masa var. Masada çalıştırıyorum. Ufak tefek bir, şöyle bakın, şurada bir masa var. Orada çalıştırıyorum. Burada kumluk alanda güzel oyunumuzu oynuyoruz yavrularımızla beraber. Yeni yeni dokunuyorum. Yeni yeni alıştırmaya başlıyorum. Bu nasıl olmalı derseniz, ben size şöyle güzel açıklayıcı bilgiler vereyim. İlk önce biliyorsunuz tüylerini dizmiş olması lazım. Hepsini kurutmuş olması lazım. Yavrulara dokunmanız, el idmanı vermeniz için. Bunlara çok dikkat etmelisiniz. Halıya kaldıracağınız yavruların da kesinlikle öncesinde el idmanı görmüş, çalışmış yavrular olması lazım. Yani kemik gelişimini tamamladı. Biz buna ufak ufak el idmanı veriyorduk. Bu el idmanı 2-3 dakikayla başladı. Şimdi 4-5 dakika, bir hafta sonra 10'ar dakikayı, 15'er dakikayı aldığında yavrunuz ne oluyor? El değmiş, hazır. Kasları daha gelişkin, vücudu daha esnek, ağzı daha sert, kanatları daha güçlü, bacakları daha güçlü bir yavrunuz olmuş oluyor. Tüyümüzü kuruttuk. El idmanımızı 2'şer dakikaydan başlayarak verdik. Artı biz bunu halıya çıkaracağız. Denk olan bir yavruyla. Kesinlikle ilk idmanlarda gagalık, taşlık ve vücut koruma kullanın. Her iki tarafa da kullanın. Bunların herhangi biri bir tarafta olup diğer tarafta olmasın. Biraz da vicdanınızı kullanın. Yani vicdan çok önemlidir bu işte. Aferin sana. Özellikle gramajda 200 gram falan avantaj vermeyin hiçbir hayvana. Denk yavrular, şirketleriniz, arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdiğiniz insanlar varsa onlardan rica edin. Denk yavrular bulmaya çalışın. Yavruyken ilk idmanlarda, ilk çalışmalarda hiçbir yavruya 100 gram, 200 gram avantaj vermeyin. Böyle genelde denk, profesyonel hareket edin. Tamam, mesela bulamayabilirsiniz. Hani nasıl söyleyeyim, çevrenizde olmayabilir. Biraz daha sabredebilirsiniz. İlk idmanlar, ilk adımlar, ilk oynamalar, bunlar çok önemlidir. Yani bu horozun ilk uçuşu çok önemlidir. Onu kaldırıp da çok farklı bir yaş aralığıyla kilosu aynı diye tecrübeli bir horozla sakın karşılaştırmayın. Bunu zaten 2 hafta, bu anlattıklarımı 2 hafta yapacaksınız. Yani bunu ömür boyu yok idmanı aldım da oynayayım da oynatacağım da, öyle düşünmeyin. İlk zamanlarda bıktırmamak için, hayvanı tiksindirmemek için, hayvanla
daha iyi böyle bir yakın bağ kurmak için çok önemlidir. Direkt yani kafesten alıp da ben bunu deneyeceğim, bu benim güvendiğim hayvandır demeyin. Çünkü kafesten alınan bir hayvanla el idmanı görmüş, açık böyle kanatları, bacakları güçlü, boyunları güçlü, gagaları güçlü hayvanlar çok fark ederler. Yani direkt kafesten alıp halıya attığınız hayvan sizi nasıl söyleyeyim yani hüsrana uğratabilir. Ama o hayvanı çalıştırıp, geliştirip o hayvan üzerinde böyle güzel bir çalışma yaptığınızda hayvanla beraber, horozla beraber daha doğrusu daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Hiçbir şekilde de acele etmeyin. Yani her şeyi sabıra, her şeyi zamana bırakın. Zaman aralığı da dediğim gibi 1 aydır. Ben bir tane daha yavru çıkarayım isterseniz. Biraz da onunla devam edelim. Bakın bu da Brezilya yavrumuzdu hatırlarsanız. Bakın nasıl ince çıta gibi, mesela diğer yavruyla karşılaşmaması gerekecek olan bir yavru. Mesela denkleri var bunların hepsinin. Ama hepsi dengini görüyor. Anlatabiliyor muyum? Karşılaşırken bu daha hafif. Daha şu anda olmamış. Mesela bunu zorlamamak, bunun üzerine gitmemek lazım. Bunun bana göre bir ayı daha var. Dinlenmesi gerek. İyi beslenmesi gerek. Devamlı önünden yeminin eksik olmaması lazım. Çeşitli gıdalarla böyle daha iyi toparlaması için, daha iyi bir fiziğe ulaşması için gelişme çağı devam edecek. Hadi. Bunlar daha yeni ötüyorlar. Bu arada. Hadi oğlum. İşte acele etmeyeceksiniz. Sabıra bırakacaksınız, zamana bırakacaksınız, gelişime bırakacaksınız her şeyi. Hani az önceki yavru değil de bu yavru daha yeni kendini hissediyor. Yeni ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Daha gelişimi devam ettiği için onunla karşılaştırırsanız işte kaybınız bu yüzden oluyor. O bunu eziyor ister istemez. Güçten eziyor, kalıptan eziyor, benliğini bildikten eziyor. Yani kendini bilenle daha yeni olanın arasında dünyalar kadar fark alıyor. Buna dikkat etmeniz gerek. Ben buna daha hiç elimi sürmedim. Daha ince, zayıf, biraz daha kendini toparlamasını istiyorum. Tamam, Brezil olduğu için kilo almayacak. Ama şu anda boyunu tamamlamış değil. Kendini yapmış değil. Ne kadar tüyü kurumuş olsa da yeni kendini hissedip daha önünde 1 ay olan bir yavru. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi bundan sonra bir yavru daha çıkaracağım. Ona da bakacaksınız. Elinizden geldiği kadar özen gösterin. Dikkat edin. Hassas hayvanlardır, narin hayvanlardır. Bir kere korkuttuğunuzda işte tek şey var. Bu sıkıntı olabilir. İlerleyen dönemde her şeyde aynı reaksiyonu gösteriyor. Korkutmayın. Özen gösterin. Hayır. Şşş. Mesela tutsa tutar ama bundan daha iyi gelişmiş bir yavru, kendini yapmış bir yavru, bu da yapmamış, bunu ezer. Yani ne olursa olsun ezer yani. Ne kadar iyi olursa, ne kadar kanlı olursa, ne kadar damarlı olursa herkesin gelişimi, herkesin kilosu, herkesin vücut yapısı bir değil. Ona göre diyorum ki hassas olun, dikkat edin. Karşılaşacak yavrular karşılaşsın birbiriyle, kendini daha yapmış, el idmanı görmüş yavrular karşılaşırsa birbiriyle çok iyi olur. Yani elinizden geldiği kadar özen, dikkat ve sabır. Sabır çok önemlidir. Yeni olanlar için hep öyledir. Yani biz de mesela gençken çok şey yapıyorduk. Biz de hatalar yapmışızdır belki. Ama hata tecrübe kazanmak için insana mahsustur. Yani ondan ders alıp daha iyi işlere adım atıyorsak, düzeltiyorsak hatalarımızı da ilerleyen dönemlerde tekrar etmiyorsak herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir tane daha yavru çıkarayım isterseniz, onu da göstereyim. Aferin sana. Aralarında ne kadar fark var görüyor musunuz? Bununla gelme bana gelme. Bunlar işte günlük bir şekilde çıkarıyorum dışarıya. Günlük kullanıyorlar. Benimle oyunlarını oynuyorlar. Ondan sonra ne yapıyorum bunları? Kafeslerine koyuyorum. Keyiflerine bakıyorlar. Yani sıkmıyorum, yormuyorum. Ama mesela bu onlardan daha ileride bir yavru. Maşallah sana. Daha gelişkin bir yavru. Böyle zamanla bunlarla işte bir 15 gün sonra, mesela bununla 10 gün 15 gün sonra, ama az önceki Brezilya yavruyla bir ay sonra çalışmaya başlayacağız. Oynamaya başlayacağız.
Bu da yavru zamanı işte. Yavrulara el sürme zamanı. Yavrularla oynama zamanı. Yani çok fazla acele etmenize gerek yok. Kendinizi sıkmanıza gerek yok. Ömrümüz uzun, yollar uzun. Herhangi bir maşallah sana kaybınız da olmasın yani. Yazık günahtır. Bir sürü emek var bunlarda. Sonra üzülürsünüz. Yavruya çok acele davranırsanız üzülürsünüz. Bunu ben kaldırayım. Ben bir tane daha yavru getireyim. Ona da bakın. Maşallah sana. Gel. Bak, kafesten çıkamıyor diye. Gel. Bunların normalde de yanına tabii tavuk atıyorum buraya çıkarırken. Şimdi videodan dolayı çıkarmıyorum. Tavuğu atmadım yanlarına. Ben horozu değiştireyim. Bir de bir ballıyı bir görün. Bakın ballı nasıl olmuş. Ballı yavrumuz. Tamam mı? Yine aynı. Bunların işte bir haftaları 10 günleri var. Bunlarla 2 dakika 3 dakika günlük bu şekilde ilgileniyorum. Dışarıya çıkarıyorum. Kumlanıyorlar. Keyiflerine bakıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorum? İçeriye alıyorum. Fazla sıkmadan. Fazla bana mı? Oğlum git oraya bir 2 dakika. Ha, görüyor musunuz? Mesela elle oynamak yavruya çok şey katar. Oyun oynarsınız. Yavru size yakın olur. Bu şekilde de kanlı canlı olurlar. Sağlıklarına da dikkat edin. Ondan sonra pek fazla bir şey kalmıyor yani. Bir ay bir dikkat etme süreci var. Bir ay ilgilenme süreci var. Ondan sonra daha rahat hareket edersiniz. Daha rahat çalışırsınız. Yani kesinlikle acele etmeyin. Bence hem acele etmeyin, hem yormayın, hem bıktırmayın, tiksindirmeyin. Bu şekilde devam edin. Ufak ufak alıştıra alıştıra. Kendilerini bildikten sonra zaten hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Bir ay böyle bir dikkat süreci. Ardından kendilerini bilirler. Özgüvenleri oturur, tamam mı? Psikoloji oturur, vücut yapıları oturur. Ondan sonra şov yapmaya başlarlar. Hiçbir zaman acele etmeyin. Dikkat edin. Sadece tek bir şey var. Dikkat etmek. İlk zamanlarda, ilk haftalarda o da. Çok büyük bir süreç değil yani. Benim tercihim mesela 9. ay ve sonrasıdır. Gelişimini tamamlar, kendini tamamlar, kendini bilir. Buraya mesela dışarı atınca yanına bir tane de tavuk atarım. Keyiflenirler, beraber takılırlar. Ama ben elimi sürdükten sonra, ben oynattıktan sonra, bir elimle bir yem yedirdikten sonra ardından tavuğu getirip içeriye bırakırım. Eşleşirler, rahatlarlar. Ondan sonra içeriye alırım. Ekstra olarak böyle ağır bir el idmanı vermem yani. Uğraşmam pek fazla. Horozla benim uğraştığım 5 dakikadır. O 5 dakikanın 2 dakikasında böyle ufak ufak küçük küçük hareketler yaptırıp sonra rahata bırakıyorum. Yani olması gereken aslında bu. Çok yavruyken, çok küçükken 6-7 aylık döneminde özellikle hiçbir şekilde dokunmanızı istemem yani. Yazık günahtır. Bırakın keyiflerine baksınlar. Görüyor musunuz? Beton gibi keyfi yerinde. Mesela çoğu adam bunu dener. Ama ben biliyorum ki kemik yapısı tam daha oturması için bir haftası ya da bir 10 günü var. Kesinlikle var yani. 9 ayını geçmesi, 8 ayını, 9 ayını geçmesi çok önemlidir. Dikkat edin, özenli olun. Umarım video faydalı olur size. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Selamlar, saygılar olsun. Sürçülisan ettiysem affola. Eğer dilinizin damağınızın da yanmasını istemiyorsanız sabredin. Biraz daha profesyonel takılın. Yani aceleci olmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.